Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mabedin kapısındaki çocuğu görünce Zekeriya aleyhisselamın gözleri bir anda parıldamıştı. Zira dünkü derste ifade ettiğimiz gibi Romalı askerler başlarındaki komutanlarıyla beraber artık buranın da boşaltılması için baskılarının zirvesine erişmişlerdi. Hz. İsa Efendimiz yavaşça yaklaşırken Romalı komutan arkasından yürüyen ve yavaşça mabedin baş kısmına doğru gelmekte olan bu gencecik delikanlıdan pek de habersiz ve umarsızdı. Hz. Zekeriya Efendimiz, Hz. İsa Efendimiz gelince onunla hemen sarıldılar, selamlaştılar. Bir selamla kapıdan gelen bu gencin de imanlı olduğu verdiği selamdan anlaşılıyordu. Romalı askerin biraz da kimdir bu bakışları adı altında Hz. İsa Efendimiz, "Efendim, sizden ne isterler, neler oluyor burada?" dediğinde Hz. Zekeriya Hz. İsa Aleyhisselam'a "Hoş geldiniz, sefa getirdiniz" demişti. İsmini kullanmaktan önce çekindi. Zira civardakilerin yeniden onu tanıması ve hatırlamasını da istemiyordu. Hoş içeridekiler Romalı askerler olsa da bu ismin yeniden gündeme gelmesinden tedirgin olabilirdi. Gerçekleşebilecek olaylara karşı bir nevi kendince bir önlem alıyordu Hz. Zekeriya Efendimiz. Hz. İsa Efendimiz dönüp Romalı askerin eline doğru yaklaştı. "Elinizi uzatın" dedi. Romalı asker elini uzattı. Hiç kimsenin pek de gözüne çarpmayan elinde sihirlerden oluşmuş ciddi bir rahatsızlık vardı Romalı askerin. Sırf bu yüzden genellikle konuşurken ellerini arkasına atar ya da yanda tutarak çok da fazla göz önünde bulunmasını istemezdi. Bu yüzden ellerini kollarını hareket ettirmez, bu rahatsızlığının kimsenin görmesini arzu etmezdi. Hz. İsa Efendimizin gözlerini bu dikkate çekmesi Romalı askerin bir anda tedirginliğiyle bir araya geldi ve pekişti. Hz. İsa Efendimiz avuçlarının içerisine daha alırken şöyle parmaklarını bu Romalı komutanın eli üzerinden daha gezdirirken sihirler tamamen kaybolmuş, sanki adamın ellerine can damarlarından kan fışkırırcasına renk gelmişti. Bütün eli baştan aşağı yenilenmiş olan bu durum karşısında Romalı asker büyük bir şok geçiriyordu. Neler olduğunu anlamak üzere Hz. İsa Efendimiz'e baktı, bir yandan da ürkmüştü. Ama ağzından çıkan ilk kelimeler onun insancıl özelliklerini bir kez daha ortaya koydu. "Kızımda da var" dedi. Hz. İsa Efendimiz "Kızınızı da getirin o zaman" dedi. Hemen askerleri görev verdiler ve kızını beklemeye başladılar. Bu arada Romalı asker Hz. İsa Efendimiz'den çekinmiş olacak, bir kenara doğru çekilerek bu insanların rahatsız edilmemesi gerektiğini düşündü. Biraz sonra gelen kızının Hz. İsa Efendimiz tarafından "Sadece sihir yok ki bu çocukcağızda, içinde de bir sürü mide bulantısı, karın ağrısı var" dediğinde askerlerin getirmiş olduğu kız çocuğun üzerindeki rahatsızlığı bir tek ailenin biliyor olması Hz. İsa Efendimizin normal insanlardan olmadığına dair kanaati tamamen güçlendirmişti. Romalı asker ona da ellerinizi sürer misiniz diye ricada bulunurken Hz. İsa Efendimiz çoktan küçük çocuğun karnı üzerinde ellerini gezdirmeye başlamıştı. Ve işin en güzel tarafı, Romalı asker bir daha bu kız çocuğundan ne bir mide bulantısı ne de başka bir hastalık duymadı. Romalı asker hemen oracıkta Zekeriya Aleyhisselam'ın ululuğuna iman etmişti. Ama kendi içinden, civarındakiler bunu duymadan yerine getirmesi gerekiyordu. Hz. Zekeriya Aleyhisselam'ın önünde tabiri caizse İslam'la müşerref olan bu zat, Romalı askerlerin arasında artık Müslüman bir komutan olarak yerini alacaktı. Kudüs'ün gittikçe bu baskı rejimiyle boşaltılması arasında Ali İmran, yani İmran ailesi kimsenin anlayamayacağı bir güvenlik, bir koruma çemberi altına alınmıştı diyebiliriz. Romalı komutan bunu başarabilmek için bölge valisine şu sözleri söyledi: "Beyt-i Makdis'in içerisindeki bu insanların şimdi oradan çıkartılmaya gayret edersek içerideki nümayişi bir türlü durduramayız. En sonuna kadar beklemeliyiz.
O insanların varlığı bizim için önemli. Şimdilik kalmaları gerekiyor. Yukarıya verilmiş olan tabiri caizse bu istihbarat bilgisi elbette bu komutanın Müslüman olması sebebiyleydi. Ancak bölgeden uzaklaşmak zorunda kalan diğer Beni İsrail'in üyeleri arasında artık Ali İmran'ın Roma tarafına geçmiş bir aile olduğuna dair söylencelerini ayyuka çıkardı. Evet, tarih boyunca türlü iftiralara mecbur edilmiş olan İslam peygamberleri bu defada Roma gibi henüz tam anlamıyla pagan mıdır yoksa Yunan felsefesinden midir, dinsiz midir, inançsız mıdır, putperest midir derken bütün bunların arasında gelip geçmekte olan yeni bir devletin yepyeni anlayışına boyun eğmişçesine ifadelendiriliyor, büyük bir iftiraya tabi tutuluyorlardı. Bu iftiralar altında Hz. İsa Efendimiz için artık kısa bir dönem boyunca hakikati söyleme imkanı doğmuştu. Bu hakikati söylemek için geçecek süre sadece 6 yıldı. Ama bunun ilk 3 yılı tabiri caizse genellikle Beyt-i Makdis'in içerisinde geçti. Civara fazla yayılmadı. Zaten herkesin iman derdinden çok can derdi söz konusuydu. Herkes gününü kurtarma peşindeydi. Ona iman etmiş olan 19 civarında havari vardı, annesini ve civarındaki o muhterem insanları saymazsak. Ama geriye döndüğümüzde onun haça çarmıha gerilmesi için çaba sarf edenlerin dönemi geldiğinde ne yazık ki işlerinden ölenler olacak ve bu havariler toplamda 12 olarak adlandırılacaktı en doğal haliyle. Yani yaşarken iman edip ama Hz. İsa gökyüzüne çekilmeden evvel vefat etmiş olanları da burada yeniden yad etmeni gerekiyor. Hz. İsa Efendimizin yaşadığı dönemde yaşanan bu büyük sıkıntılı hengamenin arkasından Cenab-ı Hak vahyi ilahi ile inzal ettiğinde kendisine 18 yaşlarını gütmekteydi 19'una doğru devam ederken. Şubat ayının 3. 4. haftasına geçen bir salı akşamında gerçekleşti vahiy ilahi. Hz. İsa Efendimizin vahiy ilahiyi alması içinse, aldıktan sonraki ilk an içinse onun miracı hasıl oldu. Tabiri caizse vahiy ile miracını bir bütün halinde yaşamış ender peygamberlerden biri olarak söylenilebilir. Allah Azze ve Celle'nin kendisine vahiy ilahi inzal etmesinin hemen ardından miraç gerçekleşmişti. Ama bu miraç Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaşadığı miraçtan biraz farklı olacaktı. Beyt-i Makdis'in önüne yaklaşan at onu Beyt-i Makdis'te yaşarken nereye götürebilirdi? Elbette ki Mekke-i Mükerreme'ye. Hz. İsa Efendimiz bu atın sırtında Mekke'ye gitti. Tam 3 gün boyunca hem burada hac vazifesini yerine getirirken hem de Beni İsmail yani İsmailoğullarıyla bir araya gelmiş, Medine-i Münevvere'den de atını sürerek bu bölgede Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın doğduğu topraklarda 2 rekat namaz kılmayı asla göz ardı etmemişti. Yaşamış olduğu Arafat'tan Mekke-i Mükerreme'ye giderken Hacer-i Lesvet'i öpmeye yaklaştığında Hacer-i Lesvet'in ona kaybolduğu görüldü. Bu kayboluş Hz. İsa Efendimiz'e düşündürmüştü. Cebrail aleyhisselam ise şöyle buyurdu: "Duan kabul oldu ya İsa." Bu dua Hz. İsa Efendimiz'in dakalu beladan, Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın ümmeti olma hasretinden doğuyordu. Evet, bütün peygamberler arasında Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e en büyük hasret duyan oydu. Onunla görüşebilmek, onunla beraber olabilmek, ona ümmet olabilmenin şerefinin en büyük şeref olduğunu izahatı tarih boyunca havarilerine belli şeyleri öğretirken Ahmedi, Ahmedi ve Ahmedi dedikçe kendisine değer katıyordu. Bugün bile İsrail'de kalmış olan pek çok sokak isimleri ve tarihi yerlerin isimlerinde bu Ahmet isminin şifrelenmiş hali var elbette. Sanat tarihi ve mitoloji alanında yapacağımız bir başka çalışmada inşallah bunlara da değiniyor oluruz. Ama hakikat Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam'a bu denli aşık olan bir zatın bugünlerde bu aşktan az bahsedilir olması biraz da Hz. İsa'nın Hristiyanlık hegemonyası altında düşünülmesinden kaynaklanıyor olsa gerek. Hz. İsa Efendimiz ömrünün son 3 yılında artık açıktan açığa vahiy ilahinin hakikatini beyan ediyordu. Romalıların koruma altına almış olduğu bu isim artık Romalıların başına bela olacak diye de yeni bir tabir dolaştırılmıştı. Evet diyorlardı Beni İsrail'in iftiracıları.
Şimdi de şımarmış olsa gerek. Roma'nın sahip çıktığı isim şimdi ona karşı isyan etmeye hazırlanıyor. Demek ki Kudüs'ü ele geçirecek. Demek ki Beyt-i Makdis'ten bütün dünyayı yönetmek istiyor. Hepimizi yönetmek, avuçlarının içine almak istiyor dediler. Hz. İsa Efendimiz ise buna karşılık avuçlarının içerisine bir parça toprak alıp onu nasıl altına çevirdiğini, sonra o altında bir bardağa dökerken nasıl suya dönüştüğünü gösterdiğinde dünyaya hiçbir ehemmiyet verilmediğini Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam'dan bahsederek ifade ediyor ve şöyle diyordu. O dahi gelecek ve o dahi gidecek. Sizler bu dünyaya aşık oldunuz, sevdiniz. Ancak hepiniz bir gün geri dönecek ve hesap vereceksiniz. Herkese hesap gününden haberdar eden Hz. İsa Efendimiz tabiri caizse peygamberlik vazifesini yerine getirirken Romalıların artık ona karşı atılan iftiralara nazaran bir şey yapma vakti gelmişti. Romalı komutan ortada yoktu. Artık onu koruyacak olan başından ve sonundan itibaren Rabbul Alemin'in takdiri ilahisi hasıl olacaktı. Hz. İsa Efendimiz'e çarmıha gelmeye niyet ettikleri süreç elbette bir anda gerçekleşmedi. Onun vahiy ilahisinin son bir yılında pek çok hastayı iyileştirirken Roma'da adının çokça duyulur olması, onun diğerlerinden üstün olduğunun beyanatı ve Roma'nın da artık bu dine intisap etmesi gerektiğine dair beyanat ta senatoya kadar ulaşmıştı. Bugün anlatıldığı gibi konu basit ve dar çerçevede kalmadı hiçbir zaman. Roma sallanıyordu. Yöneticiler hatta komutanların dahi gizli Hristiyanlaşma sürecinden geçtiğinden bahsediyordu. Halbuki Roma bütün dinlerden arınmış, gerektiğinde dinleri istediği gibi kullanabileceği yeni bir düzenek arzuluyordu. Bu düzenek için bambaşka bir istihbarat ve bambaşka bir felsefik yöntem uygulanıyor. Gerektiğinde felsefecileri kandıracak kelamlar bile ayrı ayrı kitaplara yazıyordu. Bu kitapların bir kısmı halihazırda Vatikan'da tutuluyor. Papaların da sürekli çapraz halde bir aşağı bir yukarı söylemleri de ta o günlerden bugünlere kadar kalmış bir hastalık olarak ifade edilebilir. Hakiki bir iman sahibi ise asla yolundan caymazdı. Hz. İsa Efendimiz için bu sözün ihtimali dahi mümkün değildi. Ancak bütün bu gerçekler Roma'nın artık onu ortadan kaldırma gerekliliğini ortaya koyuyordu. O ortadan kaldırılmaya niyet edildiğinde ise çok rahat bir akşam yemeğindeydi. Ama öyle şu anda müzelerde görmüş olduğunuz o son akşam yemeği gibi bir yemek değil. Bir başka misafiri vardı Hz. İsa Efendimizin o gece. Hz. İsa Efendimizin son akşam yemeğine gitmeden önceki 3 akşam önceki akşam yemeğine ulaşmak için yarını bekliyor olacağız. Yarın tekrardan buluşmak üzere efendim. Kalın sağlıcakla.